Videoma geçmeden önce hemen beğeni tuşuna basmanızı, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Sonrasında hep unutuyorsunuz. Çok kötü geçen bir 2020'nin ardından 2021'e dün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Umarım bu yeni yıl eski yılın bütün olumsuzluklarını geride bırakır. Hem insanlık adına hem birey olarak bizlerin bütün istek ve hedeflerini hayata geçirme şansı tanır bizlere. Bu videomda sizler için 2021'i en sportif açıdan en olumlu şekilde geçirmeniz için gerekli olan bütün detayları tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Peki nedir bu ayrıntılar? Çok kısa bir şekilde sizlere bahsedeyim ki bu videoda sizleri neler bekliyor bir ön fikir edinmiş olun. Her şeyden önce bu yılı sağlıklı bir şekilde geçirmemiz için gerekli olan maddeleri söyleyeceğim sizlere. Onun dışında özellikle bizim için yani vücut geliştirme ya da fitness'a gönül verenlerin olmazsa olmaz maddelerinden bahsedeceğim. Aslında en önemlisi ve gerçekten hiçbir yerde ücretsiz bulamayacağınız antrenman, beslenme ve yeni başlayanlar ya da uzun süre bu spora ara vermiş bireylerin yapmak istediği bir steroid başlangıç kürünü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunların hepsi introdan sonra karşınızda olacak. Etkileşen proteinler mi yoksa önemli hareket Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse ki bunu daha önceki videolarımı izleyen ve beni takip eden arkadaşlar biliyor. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edin ve her gün yaptığım hikaye paylaşımlarımda sizler için hazırladığım ücretsiz steroid veya pep kürlerini görün diyorum. 2020 yılının insanlık için birçok kötülüğü ve olumsuzluğu beraberinde getirdiği tartışmasız bir gerçek. Ama ben bu videomda bu gerçekliğe biraz da bizim açımızdan bakmak ve sizlere neler kaybettirdi ve yeni yılda bizler neler yapabiliriz diye bir bakmak istiyorum. Bütün dünyada hemen hemen aynı tip tedbirler uygulansa bile yine de ülkelere göre bazı tedbirler farklılık gösterdi. Devletler büyük işletmelerin arkasında olurken maalesef küçük işletmeler kendi hallerine bırakıldı. Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı tamamen ve katı bir şekilde uygulanırken bazı ülkelerde belirli saatler için bu yasak hayata geçirildi. Ben şimdi hem yaşadığım ülke Avusturya hem de haberlerden takip ettiğim kadarıyla Türkiye'de bizi yani vücut geliştirme ve fitness sporuna gönül verenleri bu pandemi süreci nasıl etkiledi buna değinmek istiyorum. İlk önce konuya spor salonları yönünden bir bakalım. Türkiye'de kişilere ait ister büyük isterse küçük olsun birçok spor salonu faaliyet göstermekte. En azından Facebook'tan gördüğüm kadarıyla birçok küçük salon sahibi arkadaşım, kardeşim ya da Facebook'ta takip ettiğim birey olsun ortak şikayeti bu pandemi süresi boyunca salonları kapatmaları ve hiçbir şekilde destek görmemeleri oldu. Maalesef bu durum iş yeri sahibi olarak onları etkilerken o kulübe üye olan bütün bireyleri de etkiledi. Burada da durum aslında bundan farklı değildi. İlk dalganın ardından çok kısa bir süreliğine salonlar bazı kurallar çerçevesinde açılmıştı. Fakat ikinci dalganın başlamasıyla birlikte salonlar tekrar kapandı ve şu anda hala salonların açılış tarihi belirsizliğini koruyor. Bu geçen süredeki bu süre neredeyse bir yıl olacak. Yaklaşık olarak salonların toplam kapalı olduğu zaman 7 aya tekabül etmekte. Tabi bunun hem iş yeri sahipleri hem de bizler için çok uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan sokağa çıkma yasağından dolayı Türkiye'yi bilmiyorum ama burada insanlar koşu ya da yürüyüşler yapıp kendilerini en azından biraz teselli etme imkanı buldular. Türkiye'de bu durum nasıldı? Bu videonun altına yorum atarak beni de bu konu hakkında bilgilendirebilirsiniz ve ayrıca benim kaçırdığım noktaları da seve seve bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Peki bu yeni yılda neler yapabiliriz? En azından salonlar açılıncaya kadar sağlığımızı nasıl koruyup salonların açılış tarihinde iyice hamlaşmış olarak spora başlamayı nasıl önleyebiliriz? Ya da en azından eğer hali hazırda olan salonlarda her şeyi pandemiden önceki gibi yapmak için nasıl bir plan uygulamalıyız? Hadi bunları konuşalım şimdi. Sağlıklı yaşamının en büyük şartı her şeyden önce stresten uzak durmak. Eğer sizler de benim gibi birçok farklı sebepten dolayı hiçbir şey yapmadan ya da yapamadan evde oturmak zorunda kaldıysanız ve bu durum sizin canınızı çok yor ve bu size dolaylı ya da direkt yoldan stres olarak yansıyor ise ilk önerim size alın kulaklığınızı, iyi giyinin, eğer yapabiliyorsanız koşun ya da en azından yürüyün. İnanın o 1-2 saatlik sürede kafanızda olan olumsuz düşünceleri silecek ve biraz daha pozitif düşünüp en azından o 1-2 saat boyunca stresten uzak duracaksınız. Nasıl ki antrenman yaptığımız zamanlarda yorgunluktan ya da disiplinden dolayı erken yatıp erken kalkmak bizim için bir vazgeçilmez haline geldiyse bu pandemi süresinde de bunu kendinize görev haline getirelim. Yetersiz ve düzensiz uygunun
insanları daha depresif, agresif ve stres düşkünü insanlar haline getirdiği birçok kez bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Her şeyi bırakın, sadece ve sadece ileride yapacağınız antrenmanlara hazırlık olsun diye erken uyanmak bile size yeterli bir sebep olmalıdır. Özellikle karantina dönemlerinde ya da salonların kapalı olup antrenmanlarınızı evde ya da dışarıda kısacası yeterli ekipman olmadığı ortamlarda yaptığınız zamanlarda beslenmenize çok önem gösterin. Amaç büyümek olduğunda tartışmasız bir gerçek vardır ki o da karbonhidratlar. Fakat konu sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi ise bu karbonhidratlar, özellikle basit şekerler bizim için kabusa dönüşebilir. Karbonhidrat ve basit şekerlerin yol açtığı yorgunluk ve isteksizlik hali, özellikle evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde bizleri daha depresif ve agresif, hatta uyku haline sokup daha kalitesiz bir yaşam sürmemize imkan verebilir. O yüzden bu gibi karantina durumlarında şekerlerden tamamen uzak durup daha çok kompleks karbonhidratlardan yararlanmalı, protein bakımından zengin içecekler ya da yiyecekler tüketmeliyiz. Pandemi süresi boyunca evde bön oturmak yerine kendi vücut ağırlığınızla çeşitli hareketler yapıp en azından bizi bekleyen güzel günler, yani yine sorunsuz bir şekilde salonlarda antrenman yapabileceğimiz günler için vücudumuzu bir nebze de olsa hazır tutabiliriz. Şu ana kadar hep pandemi süresince evde oturduğumuz zamanlarda kendimizi daha iyi hissetmemiz için yapabileceklerimizi söyledim. Bunlar aslında daha kaliteli bir yaşam için zaten herkesin bildiği gerçekler. Videonun bu kısmından sonra sizlere birçok yerde ücretli olarak ulaşabileceğiniz bazı önemli ve yararlı bilgiler vereceğim. Bu bilgiler ile 2021 yılını sizin için çok güzel bir yıl yapıp en azından fitness ya da vücut geliştirme bakımından çok zengin ve hedefinize ulaştığınız bir yıl yapmak mümkün. Hadi başlayalım. Diyelim ki bu pandemi süreci geçti ve sizler tekrar salonlarda antrenmanlara başladınız. Tıpkı benim gibi pandemi süresinde hiçbir şey yapmayıp deyim yerindeyse bir taraflarınızı devirip yat. Peki bu andan itibaren ne yapmalıyım? Zaten hazırda sağlıklı bir yaşam için gerekli olan ve videonun ilk kısmında saydığım bütün detayları yerine getirmenin dışında bizler birey olarak kas kazanımını hedefliyoruz. Tabi durum kas kazanımı olunca beslenme ile ilgili söylediklerim değişiklik göstermek zorunda. Şimdi her bireyin kendi için bilmesi gereken kalori hesaplamasını sizlere bir tablo üzerine detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Kas kazanımı isteyen her bireyin bilmesi gereken tek gerçek var ise o da beslenme düzeninin oluşturulması ve o plana harfiyen ve uzun süreler boyunca uyulması. Ama korkmayın, şimdi vereceğim bu tablo ile hem yaşamınızı idame ettirmek için günlük kalori ihtiyacınızı hesaplarken hem de spor yaptığınız zamanlarda almanız gereken ek kalorileri de göreceksiniz. Tabii bu kalorilere aslında ulaşmak kolay da olabilir, zor da. Eğer ki pizza, şekerli içecekler ve yiyecekler ya da hamburger gibi çeşitli yiyecekler yerseniz bu kalorilere ulaşmak gayet kolay olur. Fakat diğer taraftan işin iyi olan kısmına bakacak olursak temiz bir beslenme ile de bu kalorilere ulaşmak kolay olur ki eğer ki düzenli bir beslenme planı oluşturursanız kendinize arkadaşlar. Benim size tavsiyem burada her 2 saatte bir öğün takviyesi olacaktır ki ben yarışma kazandığım ve şu anda ekranda gördüğünüz forma ulaştığım zaman da yemek planım şu anda ekranda gördüğünüz gibiydi. Arkadaşlar bu planı ben 2017'de yaptım ve gerçekten sonuçlarını çok olumlu bir şekilde Avusturya'da Master Over 40 kategorisinde birinci olarak görmüştüm. Tabii bu plan benim kendim için yaptığım ve kendi değerlerime göre çıkardığım bir plandı. Siz bunun aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Evet, şimdi gelelim antrenman kısmına işin. Biliyorsunuz ki her yerde denilen ve aslında bir nebzede gerçek olan bir teori var ise beslenme bu işin temelidir. Bu aslında doğru bir teori fakat başka bir gerçek var ise ne beslenme antrenmansız ne de antrenmanlar beslenmesiz olur. Kas kütlesi kazanmaktan bütün bireylerin bir gerçeği var ise o da hem beslenme hem de antrenmanların birbirini tamamlamasıdır. Konu kas kazanımı olunca önemli olan en uçlarda çalışıp kaslara kendilerini bir sonraki antrenmanlara kendini hazırlaması için gerekli yükü vermek ve onu parçalamak. Antrenman bilimi uzun yıllar okunulması ve gerçekten öğrenilmesi gereken bir konu. Ki özellikle bu konu insan eğitimi olunca bu alanda yapılacak bir hata çalıştığınız kimsenin hayatını belki de zindana çevirebilir. Daha iyimser bakacak olursak çalıştığınız insanın hiç gelişme sağlayamaması da olabilir. Burada size önerim her zaman bilimsel bir şekilde çalışmanız. Hipertrofi antrenmanlarında başarıya ulaşmak maksimal kuvvetinizin en az %80'i ile çalışırken mümkündür. Tabi dediğim gibi birçok yöntem var ama inanın bu konu çok detaylı bir konu ama herkes tarafından bilinen ve dünyada en çok uygulanan yöntem dediğim gibi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde insanların 8-12 tekrar ile yaptıkları
ve antrenmanlar. Zaten onların maksimal kuvvetinin %70'i ile %80'ine denk geliyor bu antrenmanlar. Maksimal kuvvetin nasıl hesaplandığını incelediğim videoma yukarıdaki linki tıklayarak ulaşın ve gerçekten düzgün ve hedefinize kolay ulaşabileceğiniz gerçek antrenmanlar yapın. Şu anda haftada 3, 4 ve 5 kere antrenman salonuna gidebilecek bir birey için haftalık antrenman programlamasını paylaşıyorum. Bu planlamalarda özellikle dikkat ettiğim bir konu var ise o da antrene ettiğiniz bir kas grubunu en azından 48 saat boyunca çalıştırmamanız. Böylelikle hem antrenman sırasında çalıştırmak istediğiniz kas grubunuzu tam anlamıyla çalıştırırsınız hem de sonrasında çalıştığınız kas grubu için gerekli dinlenmeyi verip o kas grubunuzun kendini yenilemesi ve kendini geliştirmesi için ona zaman vermiş olursunuz. Ben şahsen düzenli antrenman yaptığım zamanlarda haftada 5-6 kez salona gidebilme imkanı buluyordum ve kendime düzgün bir plan çıkarmıştım ki o planını da sizlerle paylaşıyorum zaten. Tabii bu planlamada sizlere sadece hangi kas grubunu hangi gün çalıştırabileceğinizi yazdım. Bu planda hareketleri sizlere bıraktım. Sizler az çok hangi hareketin hangi kas grubunu çalıştığını zaten biliyorsunuz. Tam anlamıyla profesyonel desteğe ihtiyaç duyan arkadaşlar ise bana şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden ulaşabilirler. Onlar için online hizmet verebilirim ki inşallah bu yazda tam anlamıyla web sitem üzerinden isteyen bütün arkadaşlara tam ve profesyonel bir destek hizmeti vereceğim arkadaşlar. Gelelim şimdi bir de supplementler konusuna. Antrenmanlar sırasında alacağınız takviyeler de tabii ki çok önemli arkadaşlar. Özellikle protein alımına bakacak olursak hacim döneminde vücut ağırlığı kilogramı başına 3.8 ile 4.2 gram protein alımı mantıklı olan bir alımdır ki bu 100 kiloluk bir bireyde 420 gram protein alımına gelir. Böyle bir değeri doğal besinleriyle almak hem maddi açıdan insanı zorlarken bu kadar yüksek bir değeri yemek mideyi de bayağı zorlar. İşin başka bir boyutu ise ki birçok insanın atladığı bir nokta yediğiniz besinlerde sadece protein yok. Bu protein alımını gerçekleştirebilmek için yediğiniz besinin hem karbonhidrat hem de yağ bakımından size vereceği değerleri de hesaplamak gerekir. İşte böyle bir durumda protein tozları vazgeçilmez oluyor. Bunun yanında protein tozları 2 ile 3 saat içinde kaslarınızı iyi bir şekilde desteklerken gece alacağınız BCAA'lar da size ve kaslarınıza iyi bir koruma sağlayacaktır. Bunun yanında tabii ki omega 3 de vazgeçilmezlerden olmalıdır. Kreatin takviyeleri antrenmanlar sırasında size gerekli gücü sağlayacaktır. Kreatinleri daha kapsamlı işlediğim videoma yukarıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Vitaminler ve çinko da mutlaka antrenmanlar devam ederken alınması gereken ek takviyelerdir. Bunun yanında glutamin, kazein, kofein, L-karnitin ve bunun gibi ek takviyeler ihtiyaca ve amaca göre alınabilir. Ve en son isteyen insanlar için kür programı. Özellikle hacim isteyen bireylerin kullandığı testo enantat, deka ve boldonun yanı sıra oral yolla alınan anabol, turinabol, dianabol ise bu hacim döneminin vazgeçilmezlerindendir. Tabii konu steroidler olunca her bireyin bu ilaçların zararlarını da bilmesi gerekir ki ben çok kapsamlı bir şekilde steroidlerin zararlarını kapsamlı işlediğim videoma yukarıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başlayan bireylere haftada 250-500 mg testo enantat, 250 mg boldonon ve yine 200 mg deka yanında da ilk 4-6 hafta dianabol yeterli olacaktır. Toplam olarak 12-16 haftalık bir kür yeni başlayan insanları ihya edecektir. İşte tam anlamıyla önümüzdeki 6-7 ayı bu anlattığım şekilde geçirecek olan bir bireyin yaza kendini bomba gibi hissederek girmesi mucize olmaz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey videoda anlattığım şeylere harfiyen uymanız. Aklınıza takılan sorular olursa bence videoyu bir kez daha izleyin ve kendi notlarınızı alın diyorum arkadaşlar. Ben bugünlük videomun sonuna geldim. Umarım bu video size bu andan itibaren bir rehber ya da motivasyon aracı olur ve hedeflerinize benim bu videomun rehberliği sayesinde ulaşabilirsiniz. Ben şahsen salonların artık Viyana'da açılmasını dört gözle bekliyorum. Ben bu videoyu sadece sizlere rehber olsun diye yapmadım arkadaşlar. İnanın ki salonlar açıldığında ben bu videoda bahsettiğim her şeyi harfiyen yapacağım. Videomdan memnun kaldıysanız ve bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir videomu kaçırmayın dedikten sonra hepinize önce sağlık, sonrasında bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.